Merhaba arkadaşlar, ben Nigma. Son videoda büyük bir beğeni geldi ve ben de söz verdiğim gibi 51. bölgedeki paranormal olayları anlatacağım. Öyleyse başlayalım. Videoya geçeceğiz fakat daha önce de yaptığım, az bilinen ya da yeni bazı kanallara destek verdiğim gibi bugün de Can Giray isimli YouTube kanalını sizlere kısaca tanıtmak isterim. Kendisi özellikle yakın tarihle oldukça ilgili ve bu konu üzerinde oldukça ilgi çekici videolar sunmakta. Ayrıca anlattığı bu yerlere ve savaş bölgelerine gidip bizzat şahit olduklarını göstermek gibi bir hedefi de var. Elbette henüz yolun başında fakat güzel işler yapacağına eminim. Sizin de Can Giray kanalını mutlaka takip etmenizi öneririm. O halde ilk görüntüyle başlayalım. 51. bölge yakınlarında kayda alınan bu görüntü 1994 yılının Mart ayına ait. Güneşli bir hava. Görüntüde uçan bir cisim gözükmekte. Parlak metalik bir yüzeye sahip olduğu düşünülebilir. Fakat bu cismi ilginç yapan orada öylece sabit durması. Tıpkı günümüz dronları gibi. Fakat bir drone bu mesafeden görülemezdi. Bu cismin bir helikopter olduğunu düşünebiliriz fakat metalik renkte parlak ve çok stabil şekilde sabit duran bir helikopter olması mümkün olabilir miydi? This is just about the same area that I saw a similar metallic object. Bu olay ya da görüntü gerçekten ilginç. Karanlık ve fazla bakımsız bir yerde kameranın kayıtta olduğunu görmekteyiz. Köşede beyaz bir nesne var, sanki etrafına dağılmış gibi. Oraya bırakılmış bir besin ya da malzeme türü sanırım. Tüketilmiş ya da orada öylece çözülmüş de olabilir. Gezinen kişinin rugan ayakkabılarından orada en azından o yer altındaki bölümlerde görevli olmadığını, araştırmacı veya meraklı biri olduğunu söyleyebiliriz. Etrafta gezinmeye devam ediyor. Hello? Hello? Somebody in there? Depo gibi bir yeri açmak istediği sırada İçeride dünyada pek de alışık olmadığımız bir şeyin olduğu gözükmekte. En azından bu dünyadan olmadığını söyleyebiliriz. Turuncu renginde belki de uzaylı diyeceğiniz bir varlık. Bu aslında o köşedeki beyaz nesnenin bu organizmalara verilen bir yiyecek olabileceğini de mantıklı kılıyor. Videonun 51. bölgedeki bir çalışan tarafından gizlice çekildiği ve sızdırıldığı düşünülmekte. Tabii ki bunun bir kanıtı yok. Gece vakti araç içerisinden kaydedilen bir görüntü. Bir anda çalıların arasından köpek ya da benzeri bir şeyin çıktığı görülmekte. Fakat görüntü oynatıldığında bunun pek de hayvan türüne benzemediğini söyleyebilirim. Araç içindeki kişinin bir anda korkması ve kornaya basması onu fazla ilgilendirmiyor. Ve öylece çalılara tekrar girip gözden kayboluyor. Parlaklığı biraz arttırıp tekrar incelediğimizde büyük gözlere sahip yine turuncu renklerde bir organizma olduğu gözükmekte. Tıpkı zayıf, çıplak bir insan gibi. Ama gözlerinin büyüklüğü ve çalıların arasında üstelik bir insan gibi yürümesi oldukça düşündürücü. Benzer hatta aynı yerde çekilmiş olduğunu düşündüğüm başka bir video kaydı. Tek başına çalılık bir alanda kayıt yapan birisi sanki oralarda bir şeyler arıyor gibi.
Karşısına çıkan şey az önce gördüğümüze benzemekte. Sanki aynı yerdeki aynı kişi buraya onların üzerine araştırma yapmaya gelmiş gibi. Sizce de burası aynı yer olabilir? Yine 51. bölgede kaydedildiği söylenen bir video. Hücre benzeri bir yerde arkası dönük şekilde duran biri var. Arkasını dönüp etrafa baktığında bunun insan olmadığını anlıyoruz. Büyük gözlere, geniş bir kafa yapısına sahip. Tipik bir uzaylı formu. Bir süre sonra bu meraklı uzaylı gezinmeye ve onu kayda alan güvenlik kamerasına bakmaya başlıyor. İlerleyen zamanda kontrol etmek için birinin kapıyı açtığını görüyoruz. Bu kaydın bir CGI yani bilgisayar yapımı olma ihtimali yüksek. Fakat olmadığına dair bir kanıtımız da yok. Çok nadir sızdırılan görüntülerden biri daha. UFO aracının düşmesinin hemen sonralarında kayda alındığı söylenen bu görüntülerde araç içerisinden dünya dışı varlığın sedye ile çıkarıldığını görüyoruz. Etrafta doktorlar, askeri personeller ve birçok insan var. Sedye ile çıkartılan şeyin vücudunun büyük bir bölümü gri gözükmekte. Bunun sebebi videonun sansürlenmesinden kaynaklanabilir. Video gerçek mi elbette bilmiyorum fakat böyle bir görüntünün sızdırılması, onu da geçtik, çekimine izin verilmesi oldukça düşündürücü. Bu seferki görüntü bir uzay aracına benzemekte. Bir ailenin seyahati sırasında çekilmiş bir video kaydı. Hangi tarih ve zamanda olduğu bilinmiyor. Gökyüzünde sanki 4 veya 5 tane ışık saçan cismin uçtuğu görülmekte. Bunlar uçurtma balonunu andırsa da ilerleyen saniyelerde yavaşça küçülmeye başlıyor. Sanki cisimlerin sayısı azalıyor gibi. Videonun sonuna doğruysa gözden uzaklaşıyorlar. İlginç görüntülerden bir başkası daha. Drone'la bölgede çekim yapan bir grup insan. Video kayıttayken ekrandan hızlıca bir şey geçiyor. Yavaşlatıldığında daha net gözükmekte. Cisim hızlı bir kavis alıp düz çizgide yine çok hızlıca ilerliyor. Günümüzün hızlı dronlarına benziyor fakat bu kadar hızlanması ve harika açılarla dönüş yapması ilginç ve düşündürücü olan. Tabi akıllara askeri düzeyde kontrol amaçlı dronlar da gelebilir fakat bunun bir uzay aracına benzetilmesi pek de mantıklı değil. 51. bölgedeki kayda alınmış birçok görüntüyü inceledik. Elbette daha birçok olay var. Bunları da araştırmamı isterseniz yeni bir video beğeni oranınıza göre gelebilir. Neden olmasın? Bir önceki videomuzda 51. bölgede ne yapıldığı üzerine konuşmuştuk. Ve Amerika'nın burada Ruslara casusluk yapması için geliştirdiği uçaklardan bahsetmiştik. Tüm bunlara baktığımızda karşımızda aslında iki seçenek var. Birinci seçenek yani mantıklı bulduğum Rusların 2. Dünya Savaşı sonrası hızla yükselen savaş teknolojisi ve Amerika'nın bu önlenemez yükselişe dur demek istemesi. Bunun için seçtiği 51. bölgede bunu engelleme üzerine gizli çalışmalar yapması. İkinci seçenek ise Rusları engellemek, casus uçak projeleri gibi bahaneleri ön plana çıkararak kimsenin aslında uzaylılar ve teknolojileri üzerinde çalıştıklarını bilmelerini istememeleri. Sizce uzaylılar ve teknolojileri gerçek mi yoksa hepsi bir aldatmacadan mı ibaret? Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve araştırmamı istediğiniz konular varsa yorumlarda yazmayı mutlaka unutmayın. Ben Nigma. Yeni videolarda görüşmek üzere.